Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Şahin Uçar. Bu videoda erkeklerde mastürbasyon yapmanın yararlarını ve zararlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kimler mastürbasyon yapar? Mastürbasyon yapmaya neden ihtiyaç duyarız? Erkeklerde mastürbasyonla ilgili diğer detaylar. Mastürbasyon her yaştan kadın ve erkeğin merak ettiği cinsel konulardan biridir. Özellikle genç erkek arkadaşlarımın mastürbasyon hakkında fazlasıyla yanlış bilgisi olduğunu gözlemliyorum. Diğer videomu ise kadınlarda mastürbasyon konusunu irdeliyor olacağım. YouTube sayfama abone olup yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Çoğu kadın ve erkek mastürbasyon yapar. Hemen hemen her zaman kadın ve erkeğin ilk cinsel deneyimidir mastürbasyon. Yetişkinlerin önemli bir çoğunluğu yaşam boyu mastürbasyon yapmaya devam eder. Seks partneri olan bazı çiftler de zaman zaman mastürbasyon yapabilirler. Hatta gebeliği önlemek için birlikte mastürbasyon yapabilirler. Ya da cinsel bir fantazi olarak birbirlerine mastürbasyon yaptıklarını biliyoruz. Bebek ve çocuklarda kendine dokunma yoluyla yapılan mastürbasyon ise yetişkinlerin anladığı anlamda zevk ve haz almaktan ayrı bir durumdur. Ayrıca bebeklerde ve çocuklarda mastürbasyon başlıklı videomu YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Erkeklerin cinsel uyarım ve zevk almak ve sonucunda orgazm olmak için kendi kendilerine dokunması yoluyla yapılan cinsel aktivitedir. Genellikle orgazm olana kadar penise dokunarak, okşayarak ve masaj yaparak uygulanır. Travmatik mastürbasyon sendromu ise yapılış biçimi farklı olmakla birlikte sonuçta orgazma ulaşmak için yapılan cinsel bir eylemdir. Travmatik mastürbasyon sendromu için yapacağım çalışmamı ilerleyen haftalarda YouTube'dan izleyebilirsiniz. Mastürbasyon tek başına olduğunuzda bir partner ihtiyacı olmadan gerçek cinsel ilişkinin prova edilmesi durumudur. Genelleme yapmak gerekirse mastürbasyon kişinin sosyal ve cinsel işlevselliğine zarar vermiyorsa zararlı değildir diyebiliriz. Mastürbasyon kişinin kendini rahatlamış hissetmesine yardımcı olur. Özellikle seks partneri olmayan kişiler için ve de partnerinin kızlık zarını önemseyen durumlarda ya da adet döneminde olup seks yapmak istemeyen kadınlar için mastürbasyon biçilmiş kaftandır. Aynı zamanda zamanla biriken cinsel gerginliği gidermenin kolay yoludur. Mastürbasyon, gebelik korkusu yaşayanlar, kızlık zarının bozulmasını istemeyen kadınlar için ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için de güvenli bir cinsel alternatif olabilir. Mastürbasyon, ayıplanan, yasaklanan ve günahsanan bir eylem olmaktan tarih boyunca kurtulamamıştır. Mahrem yaşamın içinde gizlilikle yaşanan cinsel rahatlama biçimidir. Cinsel hazzı deneyimlemenin iyi bir yoludur ve yaşam boyu yapılabilir. Erkek mastürbasyon yaptığı için eşiyle veya sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmesini sekteye uğratıyorsa bu durum mastürbasyonun ilişkiye zarar vermeye başladığı anlamına gelebilir. Tam bu noktada mastürbasyon normal olmamaya başlar. Mastürbasyon sizin hakkınız ve bedensel özgürlüğünüzdür. Mastürbasyon sonrasında özellikle genç erkekler kendini suçlayıp utanç duygusu duymalarına sebep olabilir. Mastürbasyon ayıp, yasak, pis, iğrenç veya suç değildir. Kendi bedeninizle cinsel olarak rahatlamanın yoludur. Yalnızca sizi ilgilendiren bedeninizin ve ruhunuzun doğal ihtiyacıdır. Mastürbasyonu normal cinsel ilişkiye tercih eder hale geldiyseniz, normal cinsel ilişkiden zevk alamamaya başladıysanız, cinsel terapist veya üroloji uzmanına giderek önlem almanızda yarar var. Mastürbasyon yapmak sivilceleri etkilemez. Mastürbasyon yapmak kas gücünü azaltmaz. Mastürbasyon yapmak erkeğin cinsel olarak güçlü ya da güçsüz olması anlamına gelmez. Mastürbasyon sadece ergenlerin uyguladığı cinsel bir deneyim değildir. Mastürbasyon sadece bekarlar için de değildir. Bol bol yapılan mastürbasyon zihinsel sorunlara yol açmaz. Mastürbasyon ile yaşanan orgazm, karşı cins ile yaşanan cinsel ilişki gibi zevk ve haz verir. Mastürbasyon fiziksel sorunlara da neden olmaz. Mastürbasyon yapmak kısırlığa sebep olmaz.
Mastürbasyon erken yaşta erkek sperminin bitmesine neden olmaz. Mastürbasyon sadece erkeklere özel bir cinsel deneyim de değildir. Mastürbasyon yapanlar körlük yaşamazlar. Erkeklerin penis boyu uzamasını da mastürbasyon engellemez. Bu ve buna benzer söylemler uydurmalardan ibarettir. Mastürbasyon sonrasında erkek rahatlar ve sakinleşir. Daha rahat bir uyku uyumanıza destek olabilir. Usulüne göre yapılan mastürbasyon ile pelvik bölge kaslarının güçlenmesine de desteklemiş olabilirsiniz. Yine usulüne göre yapılan mastürbasyon ile cinsel isteği ve ereksiyonun güçlenmesine de destek olabilirsiniz. Mastürbasyon ile birlikte endorfin, oksitosin ve dopamin salgılanır. Bu hormonlar kişinin ruhsal ve bedensel olarak rahatlamasına neden olur. Mastürbasyon yaparken pornografik yayınlar yerine hayal ederek, fantazi kurarak yapıldığında cinsel isteği ve sertleşmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Erkeğin sosyal yaşantısını, normal cinsel ilişkilerini bozacak düzeyde değilse zararsızdır. Erkeğin cinsel partneri varsa, partneri olmadığı sıralarda mastürbasyon yapabilir. Mastürbasyonun sayısı ve sıklığı partnerine olan cinsel arzusunu etkilemeyecek şekilde ve miktarda olmalıdır. Mastürbasyon ile cinsel doyumu öncelik haline getiren erkek, gerçek bir cinsel ilişkiye girdiğinde zevk ve haz alma durumunda azalma olabilir. Cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu veya erken boşalma ortaya çıkabilir. Erkeğin cinsel ilişki partneri olduğu halde mastürbasyona devam etmesi çiftin cinsellikle ilgili sorunlar yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle erkeğin bir partneri varsa mastürbasyonu sınırlandırmalı, belki de hiç mastürbasyon yapmamayı düşünmelidir. Çünkü erkeğin cinsel isteğinde azalma meydana gelebilecektir. Bu ise partneriyle cinsel ilişkisinden aldığı hazzı azaltabilecektir. Evlilik ve ilişkide yaşanabilecek cinsel uyumsuzluğun önüne geçmenin bir yolu olarak da mastürbasyonu azaltmakta ya da sınırlandırmakta yarar var. Gizli saklı, aceleyle mastürbasyon yapmak hızlı boşalmayı ortaya çıkartır. Bu durum ise erken boşalma alışkanlığının oluşmasına, yerleşmesine neden olabilir. Mastürbasyonu porno izleyerek değil de hayal kurarak fantazi eşliğinde yapmalısınız. Çünkü pornografi cinsel anlamda sizi tembelleştirir. Sürekli başka videolara geçerek sonuç odaklı mastürbasyona dönüşür. Sonuç odaklı mastürbasyon ise erken boşalmaya dönüşür. Pornografi bağımlılığının da sebebi mastürbasyon yapmak için izlenen pornografidir. Mastürbasyon yaparken bir an önce sertleşmeye odaklanmamalısınız. Sertleşmeye odaklandığınızda performans kaygısı gelişebilecektir. Bunun yerine zevk ve haz almaya odaklanmalısınız. Performans kaygısı erkekte sertleşme sorunu veya erken boşalma ve cinsel isteksizlik soruna yol açabilecektir. Rahatlamak amaçlı mastürbasyon yapmak yerine rahat ve iyi hissettiğiniz zamanlarda mastürbasyon yapmayı denemelisiniz. Rahatlamak amaçlı yapılan mastürbasyon erken boşalmaya davetiye çıkarabilecektir. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamınızın ilk günü.